Mütevazı lezzetlerden kucak dolusu selamlar, saygılar. Bugün yapımı kolay, sağlıklı, zeytinyağlı bir yemek yapacağız. Düdüklüde zeytinyağlı taze fasulye. Malzeme listemizde çok az malzeme var. Önce neler var öğrenelim, ondan sonra yapımına geçelim. 1,5 kilo taze fasulye, 2 adet orta boy kuru soğan, 5 adet sivri biber, 4 adet olgun domates, 1,5 çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Fasulyelerimizi çok güzel şekilde yıkadık. Suyunu süzülmesini bekledik. Kılçıklı kenarını alıyoruz ve yarım olarak diliyoruz. Tam olarak dilersek bütün çekirdekleri boşalıyor ama bu şekilde yaparsak lezzetinin içine işlemesini sağlıyoruz. Fasulyelerimizi de kestik. Şimdi sıra soğanı kıymada. Mümkün olduğunca ince limamız lazım. Çünkü soğanı kavurmayacağız. Soğanları kıydık. Sıra sarımsaklara geldi. Sarımsak ilave etmeyebilirsiniz. Bu kişisel tercihiniz. Ama lezzet katıyor. Bunu hatırlatayım. Soğanla birleştiriyoruz bunu. Şimdi sıra sivri biberde. Çekirdeklerini çıkardık. Çok ince olmayacak bir şekilde doğruyoruz. Mütevazı lezzetler tarzı zeytinyağlı taze fasulye yapmak çok kolay. Şimdi son aşamaları hemen toparlıyoruz. Fasulyemizi ayıkladık, doğradık. Hemen düdüklü tenceremize aktarıyoruz. Arkasından soğanımız, sarımsağımız vardı. Üzerine ilave ediyoruz. Taze sivri biberimiz vardı. Onu da doğradık. Onu da ilave ediyoruz. Tuzumuz var. Ve şekerimiz var. Biliyorsunuz zeytinyağı deyince ilk aklımıza gelen değişik madde şekerdir. Şimdi fasulyemiz biraz gevşeyene kadar bunu ovuyoruz. Kuvvetlice hamur yoğurur gibi. Ve malzemelerimiz karışmış oluyor gördüğünüz gibi. Üst malzemesi olan domateslerimizi de soyuyoruz. Domateslerimizi soyduk. Şimdi rendeleyebiliriz ama daha güzel durmasını istiyoruz. Çünkü salça koymuyoruz. Biliyorsunuz zeytinyağlara salça konmaz. Ama kişisel tercih olarak koyanlara da saygımız var. Salça lezzeti artırıyor. Bu da bir gerçek. En üstte ilave ediyoruz. Özellikle bunu domates mevsiminde yaparsak çok lezzetli oluyor. Bunu karıştırmayacağız zaten. Domates üzerinde kalacak. Domateslerimiz en üstte kaldı. Karıştırmıyoruz ve 1,5 çay bardağı Riviera türü zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Biliyorsunuz düdüklünün çalışması için su gerekli, fakat biz sadece domates suyundan istifade edeceğiz ve kapağını kapatıyoruz. Şimdi düdüklü tencereyi en geniş ateşe koyuyoruz. Pimimiz çıktıktan sonra 7 en fazla 8 dakika pişireceğiz. Tenceremizin pimi çıktı. Ateşi yarıya indiriyoruz. 7 dakika, en fazla fasulyenin sertliğine göre 8 dakika pişireceğiz. Tencerenin pimi indi.
ve içinde mümkün olduğunca soğuttuk. Biliyorsunuz zeytinyağlılar tencerenin içinde soğutulur. Domatesler üzerindeydi. Bu yüzden bir tur karıştırıyoruz. Tam olarak soğumamış ama bir kere de ılık olarak da servis yapabiliriz. Servis tabağımıza aktarıyoruz. Evet, servis tabağımıza aktardık. Üzerine kıyılmış maydanozla süsleyebiliriz. Ilık ya da soğuk olarak sofraya getirebiliriz. Bugün çok pratik, güzel bir zeytinyağlı tarif yaptık. Düdüklü tencere seçeneğini lütfen göz önünde bulunduralım. Sadece haşlama için kullanmayalım. Düdüklü tencere bize zaman, enerji kazandırdığı gibi aynı zamanda yiyeceklerin besin değerini de muhafaza etmeyi sağlayacaktır. Bu yüzden dediğim gibi İnşallah denersiniz. Afiyet olsun diyorum.